dijital içeriklerin doğruluğunu sağlamak, bireylerin ve kurumların bilgi kirliliğiyle mücadele kapasitesini de artırır. Bu teknikler hem metin hem de görsel ve video içerikler için uygulanabilir. Temel doğrulama yöntemlerini metin ve haber doğrulama, görsel ve video doğrulama ve sosyal medya analizi olarak 3 başlıkta ele alabiliriz. İnternette, haber sitelerinde veya sosyal medyada okuduğumuz her haber doğru mu? Peki bir haberi, bilgiyi görür görmez ona inanmak ne kadar güvenilir bir davranış? Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı dijital dünyada metin ve haber doğrulama araçlarını kullanmak hem bireysel hem de toplumsal olarak doğru bilgiye ulaşmamız için kritik bir adım. Bir haberin güvenilir olup olmadığını anlamanın ilk adımı haber kaynağını incelemek. Örneğin bağımsız medya kuruluşları ile tık tuzağı olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz clickbait içerikler üreten siteleri ayırt etmek önemli. Güvenilir haber platformları genellikle şeffaf bir editoryal sürece sahipken sahte haber kaynakları sansasyonel başlıklar ve doğrulanmamış iddialarla dikkat çekmeye çalışırlar. Haberin kaynağını, yayımlandığı platformu inceledikten sonra onu yazan veya paylaşanın kim olduğuna bakabiliriz. Burada soracağımız sorular içeriği üretenin güvenilirliğini anlamaya yönelik. Yazarın daha önceki haberlerini bulmak, sosyal medya hesaplarını incelemek, yazar hakkında bize bir fikir verebilir. Üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken nokta ise haberin tarihi. Bazı haberler aslında yeni gibi sunulsa da eski olayları içerebilir. Özellikle kriz dönemlerinde eski haberlerin tekrar dolaşıma sokulması, yanıltıcı bilgilerin yayılmasına neden olabilir. Bazı haberlerde veya sosyal medya paylaşımlarında çarpıcı istatistikler ya da bilimsel araştırmalara da atıfta bulunulduğunu görebiliriz. Peki bu bilgilerin gerçekten güvenilir kaynaklara dayandığını nasıl anlayabiliriz? Bunun için haberdeki iddiaları destekleyen verilere veya bilgileri onların referans verdiği kaynaklara giderek veya farklı içeriklerle karşılaştırarak doğruluğunu analiz edebiliriz. Son olarak belirttiğimiz üzere tıklamamız amacıyla konmuş olan tık tuzağı, clickbait başlıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu başlıklar genellikle sansasyonel ifadeler ve duygusal tepkiler oluşturmaya yönelik kelimeler içeriyor. Güvenilir haber kaynakları ise haber içeriğini yansıtan ifadeler kullanıyor. İçerik ve başlık arasında tutarsızlığın olması ve abartılı ifadelerin bulunması bizim şüphelenmemize, kuşku duymamıza yol açabilir. Özetle metin ve haber doğrulama adımlarını takip etmek, bilgi kirliliğine karşı önemli direnç aşamalarından biri. Haberlerin kaynağını kontrol etmek, yazarın güvenilirliğini incelemek, tarihlere dikkat etmek, iddiaları doğrulamak ve başlıklara eleştirel yaklaşmak doğru bilgiye ulaşma sürecinde kritik adımlar. Özellikle sosyal medya platformlarında manipüle edilerek paylaşılan görseller yanlış bilgileri yaymanın en yaygın yollarından biri. Ancak bu görsellerin gerçek olup olmadığını doğrulayabileceğimiz araçlara da sahibiz. Bir görselin daha önce başka kaynaklarda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmenin en kolay yollarından biri tersine görsel aramak. Bu yöntemle görselin farklı versiyonlarına ulaşabilir ve bağlamını kontrol edebiliriz. Google Görseller veya TinEye araçlarını kullanarak görselleri tarayıcılarda tersine arayabiliriz ve daha önce hangi içeriklerde kullanıldığını görebiliriz. Basit bir arama motoru gibi kullanılan bu araçlar bize karşılaştığımız görselin manipüle edildiğini veya farklı bir bağlamda kullanılıp kullanılmadığını gösterebilir. Görsellerle ilgili bir diğer inceleyebileceğimiz özellik meta veriler. Bazı görseller çekildiği tarih, kullanılan kamera modeli ve GPS konumu gibi meta veriler içerir. Eğer bu veriler korunmuşsa görselin doğruluğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak WhatsApp, Twitter gibi platformlarda paylaşılan görsellerin meta verilerinin silinebileceğini de akılda tutmak önemli. Görsellerin biraz daha detaylı incelediğimizde gölge ve ışık analizi, pikselleşme tespitleri veya bazı detayların bulanık olup olmadığını inceleyebiliriz. Örneğin görseldeki nesnelerin gölgelerinin tutarlı olup olmadığını, belirli bölümlerinin özellikle el ve yüz gibi bulanık olup olmadığını inceleyerek görselin manipüle edilip edilmediği hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Görsellerle ilgili değerlendirme yapabileceğimiz bir diğer araştırma yöntemi ise görselin nerede çekildiğini tespit edebilmek. Bazen farklı bir lokasyondaki görsel
yanlış bir bağlamda kullanılarak paylaşılabiliyor. Bunun için ilk olarak Google Earth veya Google Haritalar kullanarak görseldeki yer şekillerini veya binaları tespit edebiliriz. Ayrıca fotoğrafın çekildiği iddia edilen zamanda olup olmadığını anlayabilmek için hava durumu verilerine de bakabiliriz. Yine SunCalc aracını kullanarak görselin çekildiği zamandaki güneşin açısını hesaplayarak görselin zaman bilgisini de doğrulayabiliriz. Görseller gibi videoların da manipüle edilmesi ve bağlamından koparılarak paylaşılması oldukça yaygın. Üstelik yapay zeka kullanımıyla yaratılan sahte deepfake videolar bir kişinin hiç söylemediği sözleri söylediği veya hiç yapmadığı hareketleri yaptığı izlenimini yaratabiliyor. Peki bir videonun gerçek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bu noktada yine görsel doğrulamadan yararlanabiliriz. Videolar için doğrudan bir tersime arama yapmak mümkün olmadığından önce videoyu karelere ayırarak görsel arama yapabiliriz. Tıpkı görsellerde arama olduğu gibi videodan alınan kareler Google Görseller veya TinEye ile tersine görsel aratılarak doğrulama yapılabilir. Deepfake teknolojisiyle üretilen videoları tespit etmek biraz daha zor olabilir. Özellikle bir kişinin daha önce söylemediği sözleri söylüyormuş gibi gösteren bu videolarda ses ve dudak hareketlerindeki uyumsuzluk, göz kırpmanın yapaylığı veya sesin mekanikliği gibi ipuçlarını takip edebiliriz. Sosyal medya platformlarında botların ve trollerin rolünü önceki derslerimizde incelemiştik. Sahte hesaplar, troller ve botlar dezenformasyonun yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Bazen gerçek kişileri taklit eden, bazen de güvenilir profiller oluşturan bu hesaplar yanlış bilgileri yayabiliyorlar. Ancak bazı temel doğrulama teknikleriyle bir hesabın sahte mi yoksa güvenilir mi olduğunu anlamak mümkün. Bir hesabın güvenilir olup olmadığını anlamanın ilk adımı profil bilgilerini incelemektir. Bazı soruları sorarak bu hesapların gerçekliği hakkında fikir edinebiliriz. İlk olarak hesap ne zaman açılmış sorusuyla başlayabiliriz. Yeni açılmış hesaplar sahte olma ihtimali yüksek olan hesaplar arasında yer alabiliyor. Kullanıcı adı ve profil fotoğrafı özgün mü? Stok fotoğraf, ünlü bir kişinin görseli veya yapay zeka ile üretilmiş yüzler kullanılmış olabilir. Bunun için şüphelendiğimiz hesapların profil fotoğraflarını tersine görsel arayarak analiz edebiliriz. Biyografi bilgileri ve açıklamalar tutarlı mı? Bu soru da önemli. Gerçek kişiler genellikle iş, eğitim veya ilgi alanları ile ilgili detaylar paylaşırken sahte hesaplar genellikle belirsiz ifadeler kullanır. Hesap yalnızca belirli bir konu hakkında mı paylaşım yapıyor? Sadece bir konu hakkında paylaşımlarda bulunması hesabın bunun için açıldığı ve sahte olabileceği şüphesini uyandırabilir. Hızlı ve sürekli paylaşımlar yaparak bilgi akışını manipüle mi etmeye çalışıyor? Sahte hesaplar genellikle hızlı ve tekrarlayan paylaşımlar yapar. Örneğin bir hesap her saat başı paylaşım yapıyorsa ve içerikler belirli bir anlatıyı sürekli olarak destekliyorsa bu durum şüpheli olabilir. Bir hesabın takipçileri ve takip ettiği hesaplar da onun güvenilirliği hakkında ipuçları verebilir. Burada ise takipçilerinin gerçek olup olmadığı ve etkileşimin organik olup olmadığını analiz edebiliriz. Örneğin yeni açılmış hesapların yüz binlerce takipçisi olması bize şüpheli gelebilir. Farklı sosyal medya platformlarına göre oluşturulan ve kullanıcıların takipçilerinin güvenilirliğini değerlendiren araçlar da sahte hesapları tespit etmekte faydalı araçlar. Sosyal medya platformlarında tartışmaları manipüle etmek ve gündem oluşturmak, yanlış bilgileri yaymak için oluşturulan bot hesaplardan gelen bilgilere karşı da şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Bot hesapları tespit etmek için de Botometer, Bot Sentinel veya Hoxie gibi araçlar kullanabiliriz. Kullanımı oldukça kolay olan bu araçları dijital büyüteç gibi kullanarak bot hesapları tespit edebiliriz.